Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ıspanaklı pasta tarifim var. Asla ıspanak kokusu olmuyor. Oldukça lezzetli ve yumuşacık bir pasta oldu. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Yaklaşık 15-20 dal ıspanağımı rondomdan çekip püre haline getireceğim. Ispanaklarımı bu şekilde küçük doğramıştım. Küçük doğramamıza gerek yok. Rondodan kolay çekilmesi için üzerine bir miktar su ekliyorum. Ispanaklarımı çekip püre haline getiriyorum. Bir su bardağı ıspanak püresi elde etmemiz gerekiyor. Ispanak püremi hazırladım. Kekimi hazırlamaya geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Bir su bardağı şekerimi de içerisine ekleyip beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Yumurtamı ve şekerim eriyinceye kadar iyice çırpıyorum. Bir çay bardağı sıvıya, bir su bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir su bardağı hazırladığım ıspanak püremi içerisine ekliyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya, 2,5 su bardağı unumu içerisine eleyerek ekliyorum. Çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan güzel bir şekilde çırpıyorum. Kek hamurumu hazırladım. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. 28 santime 18 santimlik kelepçeli dikdörtgen kalıp kullandım. Kalıbımın alt kısmına yağlı kağıdımı seriyorum. Hazırlamış olduğum kek hamurumu içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımda yaklaşık 45-50 dakika içerisinde pişirdim. Her fırında pişirme süresi farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Kekim çok güzel bir şekilde pişti. Kenarlarını çöp şiş ile çiziyorum ve kelepçemi etrafından çıkartıyorum. Kekimi ters çeviriyorum. Alt kısmındaki yağlı kağıdı alıyorum. Kekimi ortadan ikiye eşit bir şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi kekimi iki eşit parçaya ayırdım ve artık pastamın yapımına geçebilirim. Muhallebimi hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. 1 litre sütümü içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum.
Muhallebimi ocağıma aldım. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Koyulaştıktan sonra ocağımdan aldım, içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Pastamın yapımına geçiyorum. Keklerimden bir tanesini alıp kalıbımın içerisine koydum ve etrafına kelepçemi geçirdim. Hazırlamış olduğum muhallebimin yarısını bu kısmına döküyorum. Muhallebimin yarısını bu kısmına döktükten sonra üzerini düzeltiyorum. Diğer kekimi de üzerine koyuyorum. Geriye kalan muhallebimi üzerine döküyorum. Üzerini spatula ile düzeltiyorum ve ılmasını bekliyorum. Ildıktan sonra buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz olursa daha fazla da bekletebilirsiniz. Üzerinin kabuk bağlamaması için, kurumaması için streç film ile kapladım. Buzdolabıma koyarken streç filmi çıkartıyorum. Üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Süslemek için hindistan cevizi kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla çizip kelepçemi etrafından çıkartıyorum. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 12 dilim olacak şekilde pastamı dilimledim. Dilimlerinizi küçültebilirsiniz arkadaşlar. 24 kişiye yetecek kadar da bir pasta çıkabiliyor. Pastamı hızlı bir şekilde dilimledim. Artık üzerini süsleme aşamasına geçiyorum. Bunun için Antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. İsterseniz sadece hindistan cevizi kullanarak da bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Bir dilim alıp iç kısmına birlikte bakalım. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kesinlikle ıspanak kokusu olmuyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kıvamını da görüyorsunuz videomda. Yumuşacık, çok lezzetli bir pasta oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.